23 Aralık 1603'te Topkapı Sarayı'nda sıra dışı bir gün yaşandı. Osmanlı tahtında ilk kez sancağı hiç çıkmamış, henüz bir çocuğu olmayan, üstelik daha sünnet olmamış 13 yaşında bir padişah oturuyordu. Sarayın diğer tarafında ise 30 yıldır devletin merkezine kök salmış padişahın babaannesi Safiye Sultan duruyordu. Handan Sultan ise kendisini bir anda bu iki gücün arasında bulmuştu. Henüz ne kadar az zamanı kaldığını da, Osmanlı tarihinde daha önce hiç yaşanmamış değişimlerin merkezinde yer alacağını da o an bilmiyordu. Onun hayatına yakından baktığımızda, Handan Sultan'ın hikayesi uzun yıllar boyunca saray siyasetinde etkili olmuş diğer kadınların hikayelerine pek benzemez. Saraya gelişi de esir edilerek ya da köle pazarından satın alınarak olmadı. Şehzade Mehmet'in sünnetini gerçekleştiren dönemin vezirlerinden Cerrah Mehmet Paşa, Handan'ı kendi memleketi olan Bosna'dan getirdi. Saraya girmeden önce Cerrah Mehmet Paşa ve eşi Gevheran Sultan'ın konağında himaye edildi. Gevheran Sultan, Nurbanu Sultan ve II. Selim'in kızıydı. Aynı zamanda Şehzade Mehmet'in halasıydı. Yani Handan daha saraya girmeden önce doğrudan hanedan çevresinin koruması altına girmişti. 1583 yılının sonunda Şehzade Mehmet Manisa sancağına gönderilirken Handan da onun maiyetine dahil edildi. Yıllar sonra Sultan Ahmet annesi ve babasını bir araya getiren bu bağı unutmayarak padişah olduğu zaman büyük halası Gevheran Sultan'a ve eşi Cerrah Mehmet Paşa'ya altınlar ve çeşitli hediyeler gönderdi. Kızlarından birine de Gevheran adını verdi. Dönemin kaynaklarına göre Handan Sultan ve Şehzade Mehmet'in Manisa'da geçirdikleri 11 yıl boyunca 6 çocukları oldu. Manisa'ya gelişlerinden kısa süre sonra ilk çocukları Şehzade Selim dünyaya geldi. Sonraki yıllarda Şehzade Süleyman, Şehzade Ahmet, Ayşe Sultan, Fatma Sultan ve Hümaşa Sultan doğdu. Handan'ın çocuklarını büyüttüğü bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu da dünyada zorlu bir dönemden geçiyordu. Sonraki yıllarda Küçük Buzul Çağı olarak adlandırılacak olan iklim krizi etkisini göstermeye başlamıştı. Kışlar çok uzun sürdü. Tarlalarda ürünler dondu. Aynı yıllarda İspanyolların Amerika kıtasından Avrupa'ya ve Akdeniz'e taşıdığı büyük miktardaki gümüş ekonomik dengeleri değiştiriyordu. Osmanlı para birimi olan akçe değer kaybediyor, fiyatlar giderek yükseliyordu. 1595 yılının başına gelindiğinde Sultan 3. Murat vefat etti. Yerine oğlu Şehzade Mehmet 13. Osmanlı padişahı oldu. Böylece Handan Sultan da çocuklarıyla birlikte Manisa'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Handan Sultan için asıl değişim şimdi başlıyordu. Handan'ın eşi Sultan 3. Mehmet'in tahta çıkışının hemen ardından yaşanan kardeş katli, dönemin insanları üzerinde derin izler bıraktı. Bu uygulama Osmanlı tarihinde ilk kez yaşanmıyordu. Ancak bu kez bebek ve çocuk yaştaki şehzadelerin hepsi aynı sarayda, aynı anda topluca boğduruldu. Yaşananlar hem sarayda hem de halk arasında uzun süre unutulmayacak bir olay olarak hafızalara kazındı. 3. Mehmet padişah olsa da saraydaki en etkili kişi annesi Safiye Sultan'dı. Bu nedenle imparatorluğun merkezinde olmak Handan Sultan'a güçlü bir konum kazandırmadı. Tarihi kaynaklara göre Handan Sultan'ın oğulları Şehzade Selim ve Şehzade Süleyman 1597 yılında hastalık nedeniyle arka arkaya vefat ettiler. Handan Sultan 2 oğlunu kaybettikten sonra geriye yalnızca Ahmet kalmıştı. Buna karşılık Halime Sultan'ın oğlu Mahmut artık hanedanın en büyük şehzadesi konumundaydı. Osmanlı hanedanında padişahın hangi oğlunun tahta çıkacağı önceden belirlenmezdi. Tüm şehzadelerin padişah olma şansları vardı. Bu nedenle şehzade anneleri arasında yaşanan rekabet
aynı zamanda oğullarının geleceğini belirleyecek bir mücadeleydi. Bir şehzadenin hayatta kalması, saraydaki konumuna, onu destekleyenlere ve annesinin kurduğu bağlantılarla doğrudan ilgiliydi. O yıllarda Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'da ve İstanbul'da isyanlarla sarsılıyordu. Sultan Mehmet, askerler tarafından çok sevilen, hayatta kalan en büyük oğlu Şehzade Mahmut'un kendisine olası bir rakip olduğunu düşündüğü için boğdurulması emrini verdi. Bu olaydan yalnızca birkaç ay geçtikten sonra 3. Mehmet'in aniden vefat etmesi üzerine hanedandan geriye sadece Ahmet ve küçük kardeşi Mustafa kaldı. Üstelik Ahmet'in henüz bir oğlu da yoktu. Bu nedenle kardeşi Mustafa'nın öldürülmesi büyük bir risk olarak görüldüğü için kardeş katli uygulanmadı. Bu olay Osmanlı tarihinde birçok ilkin yaşanmasına neden oldu. Artık Osmanlı tarihi için yeni bir dönem başlamış oldu. Handan Sultan, Valide Sultan olduktan 10 gün sonra kayınvalidesi Safiye Sultan'ı ve çevresindeki görevlileri Eskisaray'a gönderdi. Ardından hemen oğlu Sultanahmet'i sünnet ettirdi. Daha sonra da oğlunun çevresine kendi memleketinden olan en güvendiği Boşnak paşaları yerleştirdi. Handan Sultan ilk torunlarının doğumlarından kısa süre sonra 9 Kasım 1605 yılında tahminlere göre en az 35 yaşındayken vefat etti. Hareme yeni bir harem ağasının atanmış olmasından 4 gün sonra vefat etmiş olmasını oldukça şüpheli bulan çevreler oldu. Osmanlı tarihçileri ise onun hastalanarak vefat ettiğini kaydetmişlerdir. İşte Handan Sultan'ın hikayesi böyleydi. Onun yaşadığı dönem Osmanlı tarihinin en kritik geçiş dönemiydi. Onun döneminde kardeş katli fiilen sona erdi. Saray dengeleri yeniden kuruldu. Osmanlı tarihinde yeni bir dönem başladı. Bugün onun adı gölgede kalsa da o Osmanlı hanedanının tükenme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde çocuk yaştaki oğlunun iktidarını sürdürmesini sağladı. Handan Sultan 1. Ahmet'in annesi olarak gelecekte Osmanlı tahtında oturacak olan 2. Osman'ın, 4. Murat'ın ve Sultan İbrahim'in babaannesi oldu. Böylece Osmanlı hanedanının geleceğini belirleyecek zincirin tam ortasında yer aldı.